Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel haberler alacağımız çok güzel bir gün olsun hepimize. Malum havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Yaz için çantalar örülmeye başlandı. Bugün sizlere yaz için hem plajda hem günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğimiz çok şık, çok rahat, çok büyük, çok kullanışlı bir çanta yapacağız hep birlikte. Çantamız 5 parçadan oluşmakta. Çantamızı ben kendi ipiyle yaptım. Sap kısmını siz dilerseniz deride kullanabilirsiniz. İçini astarlarsanız daha kullanışlı bir çanta olacaktır eminim. Çantamızın ölçüleri, şu kare motifimizin ölçüleri, şöyle göstereyim size. 26 santim. Şöyle 26 santime 26 santim. Çantamızın eni de 47 santim. Şöyle boyu da 38 santimetre arkadaşlar. Örgümüze geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız, diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Çantamıza ip olarak kağıt ip kullandım ve ortalama şöyle 450-500 gram kadar bir ip kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar çantamızı örmeye geçmeden önce kullandığım ip kağıt ip, böyle kiloyla aldığım bir ip, kendim doladım. Ortalama 500 gram kadar bir ip kullanacağız bu çantamızda, 450-500 gram arası. Tığ olarak da şöyle göstereyim, 3,5 milim tığ kullanacağız. Şimdi dilerseniz çantamızı örmeye geçelim. Bunun için şöyle parmağımıza ipimizi doluyoruz ve sihirli halkayla başlıyoruz. 1 2 adet zincir çektikten sonra sihirli halkamızın içine ikili trabzanlar yapıyoruz. Başını doluyoruz. Tığımızın ve 2 seferde ilmeklerimizi çekiyoruz. Ara ara bu sihirli halkamızı şu şekilde kapatalım. Daha sonra çekmesi biraz zor oluyor kağıt ipte arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 11. Bir adet daha yaptıktan sonra dikkatli çekin arkadaşlar, kopabiliyor. Daha sonra bakın şu 2 zincir çekmiştik. Şurada da ilk trabzanımız var. Şu ilmeğe ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Daha sonra 1 2 adet zincir çekiyoruz ve hemen aynı
ilmek kaydırma yaptığımız yere yine bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Hemen yanındaki trabzanın üzerine yine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğe bir adet daha yapıyoruz. Yani her trabzanın tepesine ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar toplamda 24 adet ikili trabzanımız olacak. Her ilmeğin tepesine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar. Şu şekilde. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın yine şu 2 zincir çekmiştik. Şu trabzanımız var hemen yanındaki. Bu ilmeğe yine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Toplamda 24 adet ikili trabzanımız var. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başını doluyoruz ve ilmek kaydırma yaptığımız yere yine ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz. Yine aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Bakın, zincirle birlikte 3 adet trabzanımız oldu. 1 adet zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine yine 1 2 aynı ilmeğe yine bir ikili trabzan, onun yanındakine yine aynı yere bir adet ikili trabzan, toplamda aynı yere 3 adet ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim, ikinci ilmeğin tepesine 1 2 aynı yere yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe yine aynı ilmeğin içine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Aralara bir zincir çekiyoruz. Bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğin içine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Toplamda 12 adet üçlü trabzanımız olacak. Evet, 12 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi sonuncuyu yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Başını doluyorum. Şu ilk yapmış olduğum üçlü trabzan, bakın 2 zincir çekmiştim. Şuraya tığımı geçiriyorum. Başını dolayarak ve tek seferde çekiyorum. Daha sonra 1 2 zincir çekiyorum. Şuraya bakın. Şu boşluğa 1 2 ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Burası arkadaşlar köşe olacak. Onun için bu işlemi uyguladım. Bir zincir çekiyorum. Şu boşluğa tekrar 3 adet ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi burada arkadaşlar yine köşe oluşturacağız. Bunun için buraya 1
2 3 3 adet trabzanı yaptıktan sonra 1 2 adet zincir çekiyoruz. 2 adet zincir çektikten sonra yine aynı yere 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa, bakın şu aralarda bir zincir çektiğimiz yerlere yine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa yine 3 adet trabzan yapıyoruz. 2 adet yaptıktan sonra yine bir zincir çekip, bakın burada yine köşe oluşturacağız. Buraya da yine 3 adet trabzanımızı yapalım. Bir, iki. Köşelerde 2 adet zincir çekiyoruz. Yine aynı yere 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen şuradaki boşluğa yine 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine bir zincir çekip yine burada bakın köşe oluşturacağız. 2 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra buraya da yine bir köşe oluşturacağız. 1 2 zincir çekip yine aynı yere üç adet trabzanımızı yapıp bir zincir çekiyoruz. Diğer köşeye kadar bu şekilde örüyoruz. Burada bakın yarım köşe yaptık. O köşemizi tamamlayacağız. Sıra sonunda. Bir zincir çekiyorum aralarda. Sadece köşelerde 2 adet zincir çekiyoruz. Diğer taraflarda 1 adet zincir çekiyoruz. Bakın burada yarım köşe yapmıştık. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa 2 3 şöyle arada elinizle el ütüsü yaparsanız örgünüz daha düzgün olacaktır. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu köşede yarım yaptığım köşelerde bir zincir çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Şuraya bakın. Tığımı geçirip tek seferde örüyorum. Daha sonra 1 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra bakın bu tek seferde çektiğim yerde böyle 2 zincir çekilmiş gibi oluyor. Oraya köşemizin yarısını yapmış oluyoruz. Çekmiş olduğum zincirle birlikte 3 adet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu aradaki boşluklarda
Bir adet zincir çekiyorum. Köşelerde 2 zincir. Sadece bu bitiş noktasında bir zincir çekip başını dolayıp tek seferde çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim. Bir zincir çekiyoruz. Köşeye geldik. Burada 3 tane trabzan ördükten sonra 2 zincir çekip yine aynı boşluğa 3 tane trabzanımızı örerek köşemizi oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Bakın yine sıra sonuna geldik. Sıra sonunda yine bakın bu köşemiz yarımdı. Onu tamamlamak için yine 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip tığımızın başını dolayıp şurada tek seferde çekiyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa zincirle birlikte 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Zincirde sayınca 3 adet oluyor. Bir zincir çekip yine şu boşluklara 3'er trabzan, köşeye gelince köşelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde şu ilk sırayla birlikte 11 sıra olana kadar örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda 11 sıra ördüm ben. Şu köşeye geldik. Şu şekilde bir karemiz oldu. Son köşemizde yine tığımızın başını doluyoruz. 3 adet trabzanımızı yapıyoruz köşede. Burada bir zincir çekip başını dolayıp burada tek seferde çekiyorduk. Şimdi 2 zincir çekiyoruz çünkü bitiş noktasındayız. Yine şu ilk yere ilmek kaydırmayla bunu birleştiriyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Aynı yere ilmek kaydırma yaptığımız yere bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındaki ilmeğe bir sık iğne, şu bir zincir çektiğimiz yere de 2 adet sık iğne örüyoruz. Daha sonra yine bakın şu trabzanın ilk tepesine değil, şu ortadakinin tepesine bir sık iğne, onun yanındakine bir sık iğne. Bir zincir çektiğimiz yerlere 2 adet sık iğne, şu trabzanın tepesine yine sık iğne, onun yanındakine sık iğne olarak bu şekilde şu köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Köşeye geldiğimizde yine bakın 2 zincir çektiğimiz yere 2 adet sık iğne örüyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz. Trabzanların üzerine 2 adet yapıyoruz. Bir zincir çektiğimiz yere de 2 adet sık iğne örerek bu şekilde örgümüzün etrafını dolanıyoruz.
şu şekilde dört kenarında dolanıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Köşede son sık iğnemizi de yaptıktan sonra şu şekilde, burada arkadaşlar ipimizi şöyle örgümüzün etrafını 6 defa dolaşacak şekilde uzunlukta ipimizi bırakıp ondan sonra kesiyoruz, kopartıyoruz. Daha sonra bu örgümüz burada şöyle bırakmıştık. Bunu şu şekilde kesmiş olduğumuz ipi bu şekilde çıkarttıktan sonra bakın örgümüzün şurasından, şu ilk başlangıç yerinden tığımızı sokup ipimizi arkaya alıyoruz. Bunu da bu şekilde asıldıktan sonra daha sonra şu son yapmış olduğumuz sık iğneden tığımızı geçiriyoruz. Şöyle bakın, birleşme yeri, pardon, şöyle belli olmayacak şekilde. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 5 adet parça örüyoruz. Son yapmış olduğumuzda ipimizi kesmiyoruz. Yalnız diğer parçalarda dediğim gibi etrafını şöyle dolaşacak şekilde ip bırakıyoruz. 5-6 defa dolaştıktan sonra ip bırakıyoruz. İpimizi ondan sonra kesiyoruz. Toplamda 5 adet örelim. Evet arkadaşlar, ben 5 parça örgümü ördüm. Şimdi bakın, ipler bırakmıştık. Bu ipleri şu köşelerde bırakıyoruz, 4 köşede. Daha sonra bunlarla şu kenarları birleştireceğiz. Diğer ipimizle de şu 4 kenarı birleştireceğiz. Şimdi birleştirmeye geçelim isterseniz. Şimdi umarım kamera tam olarak alıyordur. Şöyle bakın, birleştirmemiz son yapmış olduğumuz, şurada ikinci ilmekten aldım. Buradan da bir ikinciden tığımı sokuyorum. Şu ipim aşağıda, şu şekilde, burası biraz şöyle ipim şu aşağıda kalıyor arkadaşlar. Daha sonra tığımı şu şekilde sokuyorum. Buradan önce birinci ilmeğimi alıyorum, daha sonra ikinciyi, daha sonra şunu tekrar, bakın şu öndeki değil arka lobdaki ilmeği alıyorum. Burada da öndeki ilmekten tığımı geçiriyorum. İpim aşağıda kalıyor. Önce şu şekilde birleştiriyorum.
arka lobdan alıyorum, buradan ön lobdan alıyorum, ipim aşağıda, şu şekilde birleştiriyorum. Arka lobdan, ön lobdan, önce ön lobdan aldığımı geçiriyorum, daha sonra arka lobdan, sonra tığımdakinden geçiriyorum. Arka lobdaki ilmeğimden ön lobdaki, şöyle yakından da göstereyim, sırayla şu şekilde alıyorum. Bu şekilde bütün dört kenarı da, şu dört parçayı da şu şekilde dolanacağız. Diğer parçam düştü arkadaşlar, çok büyük bir parça olduğu için. Şöyle dört kenarı da bu şekilde dolaşalım, örelim. Evet, dört kenarını da birleştirdim arkadaşlar. Şimdi şu köşeleri şöyle birleştireceğiz. Bakın, bu ipleri ayırmıştık burada. Bunu da yine aynı teknikle yapıyoruz. Bir arka lobdan alıyoruz, karşıdan da ön lobdan alıp tığımızdan ipimizi geçirip şimdi kamerada böyle göstermesi biraz sıkıntılı ama normalde elinize aldığınızda gayet rahat yapabileceğiniz bir şey. Bakın, bir şu arka ilmekten alıyorum. Bu karşı tarafında bana göre ön ilmeğinden alıp ipim aşağıda. Önce buradan geçiriyorum. Sonra buradan. Sonra buradan. Arka ilmekten alıyorum. Buranın ön ilmeğinden bana göre. Daha sonra ilmeğimi bu şekilde geçiriyorum. Buraları da bu şekilde birleştirelim. Şöyle bakın. Bunu buraya kadar, şu köşeleri açık olan yerleri, şu ip bıraktığımız yerleri, şu köşeleri bu şekilde birleştirelim. Evet arkadaşlar, çantamızın bakın şu dört parçasında kenarlarını birleştirdik. Buralarda ipler kaldı. Bu ipleri yine öreceğiz sonuna kadar. Bakın, şöyle birleştirdik. Burada birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Zincir çektikten sonra hemen yanındaki yere bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine yine bir sık iğne. Bu şekilde örerek şu ipin olduğu yere kadar örmeye devam edeceğiz.
Çantamız bayağı büyük bir çanta arkadaşlar. Plaj için çok uygun, günlük kullanıma da çok uygun eğer çok büyük çanta seviyorsanız. Çok güzel, çok şık. Yapımı da bir o kadar kolay bir çanta. Eminim çok severek kullanacaksınız. Dediğim gibi bunu şu ipin olduğu yere kadar örelim. Evet, diğer ipimizin olduğu yere geldik. Şimdi burada son ilmeğimize şöyle tığımızı geçirdikten sonra bakın burada ilmek bırakmıştık şu iplerin. O ipe geçiyoruz artık. O ipi alıyoruz elimize ve bakın tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini aynı anda örüyorum. Daha sonra bakın hemen yanındaki ilmeğe tığımı geçiriyorum. Onun yanındakine geçirip pardon, bu arada şu kalan ipimizi de arada yürüteceğiz. Şöyle sık iğnemize tığımızı geçiriyoruz. Diğer sık iğnemize de geçirdikten sonra tığımızda 3 ilmek var. Üçünü aynı anda örüyoruz. Bundan sonra her sık iğneye yine bir sık iğne olarak örmeye devam ediyoruz. Arada da bu ipi yürütelim, kesmeyelim. Bu şekilde yine şuraya kadar bunu öreceğiz. Yine burada diğer ipimize geçeceğiz. Şu başlangıç yerine kadar bu şekilde örelim. Aynı burada yaptığımız işlemi diğer iplerin olduğu yerde yapacağız. Evet arkadaşlar, bir sıra şöyle çantamızın etrafını sık iğne ile döndük. Şimdi bu sırada çantamızın sapını yapacağız. Burada artık o ipleri bıraktık. Normal ipimize geçiyoruz. Burada bir zincir çekiyorum. Şu başta tekrar aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bakın burada işaretledim ben. Şu köşeden sonraki içe doğru üçlü trabzan yapmıştık. Tam onun şöyle tepesinden çıktım yukarıya. Buradan da aynı şekilde şu şekilde bakın köşeden sonraki içe doğru olan üçlü trabzanın tepesinden şöyle işaretledim. Karşı taraftan da aynı şekilde köşenin içe doğru olan üçlü trabzanın tepelerinden şöyle işaretledim. Buraya çantamızın sap kısmını, askısını yapacağız. Şimdi buraya kadar sık iğnemizi örelim, işaretlediğim yere kadar. Çantamızın askısını arkadaşlar uzun yapmak istiyorsanız sayısı size kalmış bir şey. Uzun veya kısa. Ben şöyle bilekte, kol bileğinde taşımak için yapacağım. Böyle omuz için değil. Onun için de şimdi geldim çanta askısını yapacağımız yere. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 42 adet zincir çekeceğim.
Bu dediğim gibi size kalmış bir şey uzunluğu. Ben bu uzunlukta istiyorum. 42 tane zincir çekelim. Arkadaşlar 42 zincir demiştim ama ben 50 zincir çektim. Gözüme çok az geldi çünkü. Şöyle ölçeyim isterseniz uzunluğunu da. 50 zincir toplamda 28 santimetre yapıyor. Siz artık uzunluğunu dediğim gibi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Uzun kısa nasıl seviyorsanız. Yine burada 50 zincir çektikten sonra şu işaretlemiş olduğum yere sabitliyorum. Daha sonra tekrar sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Bunu şu işaretlemiş olduğum şuraya kadar bu şekilde sık iğne olarak örelim. Evet, işaretlediğim yere kadar geldim. 50 zincirimi çektim. Şimdi yine bunu buraya sabitleyeceğim. Karıştırmayayım da. Yine sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Sabitledikten sonra. Şu çanta sapının olduğu yere kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Her sık iğnenin tepesine birer adet sık iğne örerek devam edelim. Evet, çanta sapımızın yanına kadar sık iğnemizi ördük. Şimdi arkadaşlar her zincirin üzerine birer sık iğne yapıyoruz. Her zincirin üzerine 50 tane zincir çekmiştik. Her zincirin üzerine birer sık iğne örüyoruz. Bu şekilde diğer tarafı da aynı şekilde örüyoruz. Çanta sapına 2 sıra daha bu sık iğneyi yaptıktan sonra 2 sıra daha ördükten sonra çantamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine bir sıra da örebilirsiniz ama bence 3 sıra daha ideal olacak. Biliyorsunuz kağıt ipler biraz daha narin bir iptir diğer iplere göre. O yüzden sağlam olması açısından 3 sıra örülmesi daha iyi bence. 3 sıra örelim, çantamızı tamamlayalım. Bu şekilde dönerek 3 sıra tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 3 sıra çantamızın sapını örerek tamamladık. Şimdi son sırada şöyle son sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimi kopardım ben. Kopardıktan sonra şöyle bunu iğnemize geçirelim. Daha sonra bakın şuradan bunu tığla yapıyorduk ama şu an iğnemizle geçirip bitiş noktasını şöyle iz bırakmadan tamamlıyoruz. Bu ipimizi de şu aşağılara doğru getirerek yok edelim. Çantamız çok kullanışlı bir çanta oldu.
rahatlıkla yazın, hem günlük hem plajda, dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bayağı bir aşağılara indik. Evet. Çantamızı bitirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi taban kısmı şu şekilde. Genişliği bayağı bir geniş. Dilerseniz ölçülerini de vereyim size. Ben motifin ölçülerini vermeyi unuttum size ama şöyle 26'ya 26 olması lazım. Evet, tam 26 ve eni boyu 26, yani kare bir motif olduğu için 26 motifimizin büyüklüğü. Çantamızda nasıl ölçeceğim inanın bilmiyorum. Şöyle ...47 santim. Bu kısmında artık nasıl ölçerim? Şu tabanın yarısına kadar olması lazım. Tahminim o da 37, pardon, 38 gibi. 38'e 47. Arkadaşlar, çantamızın boyutları dediğim gibi çok kullanışlı, günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çanta. İçini astarlarsanız daha da bir kullanışlı bir çanta olur. Çünkü biliyorsunuz kağıt tip biraz narin bir ip olduğu için astarlamanız daha kullanışlı bir çanta olmasına yardımcı olur. Evet arkadaşlar, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.